Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu ekranda gördüğünüz bilekliği yapacağım. Bu bileklik elde dokuma tekniğiyle yapıldı, yani kareleme tekniğiyle yapıldı. Hem de kareleme tekniği nasıl yapılır, nasıl pencere açılabilir ya da kristal eklenebilir, bunları göstereceğim. Hadi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. 2 çeşit 0-11 numara delika boncuk kullanacağım. 0-15 numara boncuk kullanacağım. Size göstereyim. 0-15 numara 0-11 numaraya göre daha küçük. Ama isterseniz elinizde yoksa 0-11 numara boncuk da tabii ki kullanabilirsiniz. 4 milimlik çek fry polish, yani çek kristali kullanacağım. Boncuk ipi olarak da Miyuki marka kullanacağım. Bunlar biraz daha ince oluyorlar. Ama gerçekten çok sağlamlar. Sizlere de tavsiye ederim. Tabii siz istediğiniz boncuk ipini kullanabilirsiniz. Hilos markasının kapamasını kullanacağım. Ve içine de sürgü kapama kullanacağım. Bunlar 3 milimlik. Ve tabii ki boncuk iğnesi gerekli. Bir miktar ip kestikten sonra stop boncuğu da ekledim, boncuklar kaymasın diye. Toplamda 7 tane boncuk ekleyeceğiz. Bir tane bakır rengi, 5 tane turkuaz, bir tane bakır rengi olarak 7 tane boncuk ekliyorum. Ve aşağı indiriyorum. Boncukları elimle sabitledikten sonra bir tane bakır rengi boncuk alıyorum. İp aşağıdan çıkmıştı. Ben yukarıdan tekrar aşağı doğru döneceğim. Yani içinde bir daire oluşturacağım ve boncuklar üst üste gelecek. Ve tekrar buradan yukarı doğru çıkacağım. Bu şekilde olacak. Eri gibi olabilir, hiç endişe etmeyin, o birazdan düzelecek. Bir tane turkuaz rengi boncuk alıyorum ve yukarıdan aşağı doğru iniyorum. Hemen orta kısmına ipi alıyorum ve tekrar turkuazdan yukarı doğru ya da sola doğru çıkmış oluyorum. Elimizde düzeltiyoruz ve gördüğünüz gibi boncuklar üst üste gelecek. Tekrar bir tane turkuaz rengi boncuk alacağım. Aynı işlemi yapıyoruz. Hemen yanındaki turkuazdan giriyorum. Ve orta kısmından yukarı doğru ipi alıyorum. Tekrar aynı boncuktan yukarı doğru geçeceğim. Tekrar bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Yukarıdan aşağı doğru geçiyorum. Ve ipi hemen orta kısmına alıyorum. Şöyle. Ve buradan tekrardan turkuazdan yukarı doğru çıkacağım. Bu şekilde dokuma tekniğimizi yapıyoruz. Tekrar bir tane turkuaz aldım. Yukarıdan aşağı doğru ineceğim. Hemen öndeki turkuazdan ve orta kısmını alıyorum. Sonrasında tekrardan yukarıya doğru çıkıyorum.
tekrar bir tane turkuaz rengi aldım. Şöyle. Ve yukarıdan aşağı doğru iniyorum. İşlem hep aynı. Tabii bunu dokuma tezgahında da yapabilirsiniz. Aynı işlem gibi görünse de aslında farklı ve biraz daha sağlam oluyor aslında. Ve son boncuktayım. Bir tane bakır rengi aldım. Tekrar bakırın içinden yukarıdan aşağı doğru iniyorum. Orta kısmı aldım. Bakırdan tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Yani içinde bu şekilde bir daire aslında çiziyoruz. Ve şimdi bunun daha sağlam olabilmesi için ve düzgün olabilmesi için içinden atlamadan geçiyorum. Bu şekilde. İpi geçirirken çok sıkarak geçirmeyin. Ve tekrar aynı yerden yukarı doğru çıkıyorum ve içinden dolaşıyorum. Bu şekilde daha düzgün olacak, yani eğrilikler oluşmayacak. Ve tekrar bir tane bakır rengi boncuk aldım. Aynı işleme devam edeceğim. Bakırın içinden yukarıdan aşağıya doğru indim. Ve tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Bu sırada daha rahat anlayacaksınız belki. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Bir tane turkuaz rengi aldım. Hemen yanındaki turkuazdan geçiyorum. Ve orta kısmına alıyorum. Yalnız orta kısmı alırken ipe girdirmemeye çalışın. Boncuğun içinden girdirin. Ve tekrar boncuktan çıkıyorum. İşlem bu şekilde devam edecek. Şemayla çalışırsanız tabii şemaya göre takip yapmanız gerekiyor. Ve son boncuğumuzu aldım. Bu sırayı da bitireceğim. Her zaman yukarıdan aşağı doğru geçiyoruz ve sonrasında orta kısmı alıyorum ve ileri doğru, yani yukarı doğru tekrardan geçeceğim. Hep bu şekilde aynı devam edecek. Evet, bu sırayı da bitirdik ve aşağıdaki sıraya hemen iniyorum yandan.
içinden geçiyorum. Dikkat edin atlamalar oluşmasın. Kötü görünür boncuğun üzerinde ip. İkinci sıradan bir kez daha geçtik ve üçüncü sıradayım. Tekrar içinden geçtim. Neden bu şekilde bu örgünüz kabarık derseniz bunu da anlatayım. İlk önce bu yandaki saçakları koymadan yapmıştım. Sonra saçak kısmı da eklemek geldi aklıma ve içinden bir kere daha dolaşınca tabii böyle kabarık oluşuyor. Ama sonra fark ettim ki bu da gerçekten güzel ve hoş duruyor. Bir ayrı hava verdi. O yüzden işime devam ettim. Tabii yaptığımız örgüler her zaman muntazam olması gerekiyor ama bazen de bu şekilde erilikler olması ayrı bir hava katabiliyor yani. Bunu da belirteyim. Ve şimdi nasıl pencere yapabiliriz ve kristal ekleyebiliriz? İsterseniz kristal koymadan da yapabilirsiniz. Boşluk bırakabilirsiniz. İsterseniz kristalle de yapabilirsiniz ve aynı zamanda yan tarafa saçak ekleyerek devam edeceğiz. Ve burada 7 sıra yaptım. Yani 3 aşağıda 3 yukarıda turkuaz ekledim ve bir tane de ortaya bakır rengi eklemiş oldum. Bu sırayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani bunu kafanızdan da yapabilirsiniz bu modeli. Şimdi burada saçak eklememiz lazım ama isterseniz saçağı sonradan da ekleyebilirsiniz benim gibi. Ya da birlikte de devam edebilirsiniz. İğneme 2 tane delika boncuk taktım ve bir tane de 0,15 numara yuvarlak kesimli boncuk taktım. O da bakır rengi ve aşağı kadar indiriyorum. İndirdikten sonra 0,15 numarayı ayırıyorum. Şöyle ve 2 tane delika boncuğun içinden geçiyorum. Bakırdan da geçiyorum. Hatta turkuazdan da geçelim. Bu şekilde ve çekiyorum. Bu şekilde bir saçak oluştu. Tabi bu uzunluğu siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Boncuk sayısını azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz de. Bir tane turkuaz rengi boncuk aldıktan sonra burada da yine elde dokuma yapacağım. Yalnız bu 2 sırayı yapacağım. Ve ip buradan çıkmıştı. Tersinden gireceğim. Bu şekilde ve tekrar aşağı doğru iniyorum. Tersinize gelirse böyle de çevirebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Sonuçta içinden dolaşacağız bu şekilde. Bir tane bakır rengi boncuk alıyorum. Ve buradan bakırın içinden geçeceğim. Aşağı doğru iniyorum. Ve orta kısma ipi aldık. Sonrasında tekrar bakırın içinden geçiyorum. Bu şekilde. Ve tekrar buraya saçak yapacağım. O yüzden 2 tane turkuaz rengi ve bir tane 0,15 numara boncuk aldım. Eğer 0,15 numara boncuğunuz yoksa 0,11 numara da kullanabilirsiniz. Aşağı kadar indirdim. Ve bir tane en baştaki boncuğu ayırıyorum, atlıyorum yani. İçinden geçmeyeceğim. Ve 2 turkuazın içinden ve bakırın ve tekrar turkuazın içinden geçiyorum. Çeviriyorum. İşiniz size nasıl kolay gelirse o şekilde de devam edebilirsiniz dediğim gibi. Ve bir tane turkuaz rengi boncuk aldım.
yukarıdan aşağı doğru giriyorum. Tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Ve bir tane bakır rengi boncuk aldım. Hemen buradaki bakırın içinden geçiyorum. Orta kısmı aldım. Ve buradan tekrardan yukarıya doğru geçiyorum. Tekrar aşağıda yaptığımızı yapıyoruz. Ve 2 tane turkuaz, bir tane 0,15 numara boncuk alıyorum. Şöyle aşağı kadar indiriyorum. Bakırı atlıyorum. Ve 2 turkuazın içinden geçiyorum. Ve devam ediyorum. Diğerlerinin içinden de geçiyorum. Bu şekilde. Çeviriyorum. Ve işlemimiz hep aynı. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve tekrar turkuazın içinden yukarı doğru çıkıyorum. Ve bir tane bakır rengi boncuk alıyorum. Hemen buradaki bakır rengi boncuktan aşağı doğru iniyorum. Orta kısmını aldım ipi. Ve buradan tekrardan bakırın içinden geçip yukarı doğru çıkıyorum. Eğer püskül yapmak istemezseniz böyle kapatayım, 3 sıra örüyoruz. Yani bu sıra haricinde 3 sıra bu şekilde öreceğiz ve direkt buradan tekrar aşağı ineceğiz. Hemen buradaki aşağıdaki bakıra gireceğim. Hem de içinden dolaşmış olacağız, sağlam olacak. Yalnız yan taraftaki püsküle dikkat edin, takılmasın. Tekrar bir aşağıya iniyorum. En alttaki sıraya ulaşmış oldum. Ve buradan içinden tekrar geçeceğim. Atlamayalım, şöyle kontrol edelim. Ve buradan direkt devam ediyorum. 2 turkuaz ve bir tane 0,11 numara boncuk aldım. Bir tane bakırı atlıyorum. Ve buradan tekrar bir bakır ve bir turkuaz olarak devam ettim. Bu şekilde. Ve çeviriyorum. Burada dokuma tekniğine devam ediyorum yine. Bir tane turkuaz boncuk aldım. Yukarıdan aşağı doğru indim. Ve turkuazın içinden tekrardan yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar bir tane bakır rengi aldım. Ve aşağıdaki bakırın içinden geçeceğim. Yukarı doğru ipi aldım, yani orta kısma. Ve bakırın içinden tekrardan yukarı doğru geçiyorum. Ve çeviriyorum. İlk sırayı yapmış olduk burada. Aynı şekilde bu kısma da yine püskül yapıyoruz. Şimdi bu şekilde geçtikten sonra ipim uzun olmadığı için devam edemeyeceğim. O yüzden ipi burada bitirelim. Tekrar aşağıya iniyorum. Buradan
aradan geçebiliriz istediğimiz yerden. Yalnız orta kısımda bitirmeyin. Her zaman size tavsiyem. Şöyle 2-3 tane devam edebilirim. Ve burada bitireceğim. Ya da isterseniz birkaç sıra daha gidebiliriz. Şöyle ipimiz yetene kadar dolaşalım. Burada bakırların içinden de geçtim. Ve kenarda bitirmiş oldum. Ve ipimizi de keselim. Aslında ben böyle bir alet kullanıyorum. Daha kolay oluyor benim için. Ama sizlerde olmayabilir. O yüzden şöyle ipi tutalım. Bu şekilde. Ve ipi kestikten sonra tekrardan ip taktım. Düğüm yapmıyoruz kesinlikle, aklınızda bulunsun. Aralardan geçerek yapacağız. Ve tekrar buradan kenardan geçiyorum bu şekilde. Ve aynı noktaya geleceğim. Şöyle ipi kontrol edelim, çektiğimizde ip gelmiyor farkındaysanız. O yüzden işimize devam edeceğiz. Ve bir tane 4 milimlik çek kristali alıyorum. Hemen karşısındaki yere gireceğim. Yani şu birinci sıraya girmiş oluyorum. Buradan turkuaz ve bakır rengi boncuktan geçiyorum. Şimdi tekrardan çevirmeden göstereyim size. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Şöyle aradan bakır rengi ve turkuazın içinden tekrar geçiyorum. Ve tekrar kristalin içinden de geçeceğim. Ve buradan tekrar geriye dönüp elde dokuma tekniğini yapacağız. O yüzden bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Turkuazın içinden tekrardan kendime doğru geçiyorum. Yani aşağı doğru iniyorum. Ve aynı işlemi yapıyoruz. Elde dokuma tekniği. Yani burada kafanız karışmasın. Ve tekrar yukarıya çıkıp turkuazın içinden geçiyorum. Ve bir tane bakır rengi boncuk aldım. Buradan hemen bakır rengi boncuğun içinden geçiyorum. İpi araya alıyorum. Ve bakırdan geçiyorum. Tekrar yukarı doğru çıkıyorum. 2 tane turkuaz rengi ve bir tane bakır rengi boncuk aldım. Aşağı kadar indiriyorum. Şöyle çevireyim. Ve buradan bir tane bakırı ayırdım. Turkuaz rengi boncuktan ve buradan bakır rengi boncuktan geçiyorum ve tekrar turkuazın içinden geçiyorum.
Gördüğünüz gibi karşılıklı ilerliyor. Tekrar bu kısımda elde dokuma tekniğine bir sıra daha devam ediyoruz. Bir tane turkuaz rengi boncuk aldım. Hemen aradan turkuazın içinden geçiyorum. Ben tersten yaptım herhalde. Şöyle çevirebiliriz de. Nasıl kolay geliyorsa size öyle de yapabilirsiniz. Tekrar bakırın içinden geçip yukarı doğru çıkıyorum. Yani kafanız karışmasın. Aslında aynı şey. Nasıl yönünü çevirirseniz size kalmış. Tekrar bir tane bakır rengi boncuk aldım. Buradan bakırın içinden bakırın içinden geçiyorum. Şöyle düzeltelim ve aradan girdiriyorum. Tekrar bakırın içinden geçeceğim yukarı doğru ve oraya da püskül yapacağım. Ve aynı şekilde alıyoruz yanda püskülleri. 2 turkuaz ve bir tane bakır rengi boncuk alıyorum. Aşağı indirdikten sonra bakırı ayırıyorum ve bütün boncuklardan ilerliyorum. Orta kısma kadar geldik. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Aşağı inip kristalin içinden geçemeyiz. O yüzden burada üstü kapatmamız gerekiyor. Ne yapmıştık? 3 tane boncuk önce eksiltmiştik. Şimdi tekrardan üstüne 3 boncuk ekleyeceğiz. Eğer 3 milimlik kullanacaksanız o zaman 2 tane boşluk yani bırakmanız gerekiyor. 3 tane boncuk değil de çünkü bol olur. Sayıyı azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz kristalinize göre. Ve 3 tane turkuaz rengi boncuk aldım. Hemen direkt buradan karşıya geçiyorum. Ve kapatmış oluyoruz üstünü. Kristal olmadan da bunu yapabilirsiniz. Ve aynı şekilde aldım boncukları 2 turkuaz ve 1 bakır olarak. Bu şekilde ve 3 sıra buraya devam edeceğiz aşağıdaki gibi. Buradan turkuazdan çıkıyorum. Bakırdan geçtikten sonra turkuazdan da çıkıyorum. Ve bir tane turkuaz rengi boncuk alıyorum. Turkuazın tersinden yani aşağı kısmından giriyorum. Ve tekrar aşağı doğru iniyorum. Şöyle yönünü değiştireyim. Çünkü bakıra devam etmemiz gerekiyor geri. Tekrar bakır boncuğun içinden geçiyorum. Ve ipi araya alıyorum. Tekrar bakırdan da geçiyorum. Ve burası 3 sıra olana kadar devam edeceğim. Ve burada 3 sıra yaptım. 1, 2, 3 ve aradan dolaşarak tekrar aşağı inmem gerekiyor. Burada bakırın içinden
çıkıyorum. Ve burada da 3 sıra devam edeceğim. İki tarafı da bitirdim. 3 sıra olarak yaptım iki tarafı da. Ama boncukları saydığımızda 4 tane ediyor ve orta kısmı kapatacağız ve 3 tane delika boncuk ekleyeceğim. Yani toplamda 7 tane boncuk olacak. Burada ipim ve hemen karşısından geçiyorum. Ve bu şekilde pencerede oluşturmuş olduk. Ve işlemimize devam edeceğiz. Tekrar burada dokuma yapmaya devam ediyoruz. Bir tane bakır rengi boncuk alıyorum. Burada belki biraz bol gibi olabilir. İlk başta öyle görünebilir ama aynı burada aşağıdaki gibi düşünün. Zaten içinden geçeceğimiz için burası düzleşecek. Bu şekilde işimize devam ediyoruz. Daha önceki videolarımda nasıl geçirdiğimi göstermiştim ama dokumada göstermedim. Dokumada da çok kolay. Bu ipi kestiğimizi düşünelim. Tabii temizlememiz gerekiyor. Buradan aradan geçireceğiz. Bu şekilde direkt giriyor. Yani hiç sorunsuz. Ve kapağı kapatıyoruz. Ben bitmiş halinde size göstereyim. Kapağı kapattığımızda iki tarafı da tabii yapacağız. Hilos kapamayı alıyorum. Buradan girdiriyorum. Çok kolay bir şekilde. Hemen karşı tarafına da bir tane girdiriyorum. Ve böyle yaptığımda otomatikman hemen kapanıyor. Ve gayet çok sağlam, kesinlikle ayrılmıyor. Çünkü çok kuvvetli bir mıknatısa sahip. Yani şöyle yaptığınızda bile, iyice ayırdığınızda bile açılmıyor. Bunu şu şekilde bastırıp çektiğinizde açılıyor sadece. Evet, bilekliğimiz bu şekildeydi. İsterseniz dediğim gibi pencere koyabilirsiniz, isterseniz de kristal koyabilirsiniz. Benim gibi sonradan püsküllerini eklemek isterseniz de tabii görünüm bu şekilde oluyor. Çok fazla içinden dolaştığım için, ama aslında böyle düz oluşuyor. Bu da gayet güzel, şık oldu. Ben çok beğendim. Bunu severek takacağım. Eğer yaparsanız lütfen benimle de paylaşın. Yani beni de etiketleyin. Ben de tüm sosyal medya hesaplarımdan adınızı kullanarak paylaşım yapabilirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.